Dünyanın en büyük yerbilim deneyi olan Biyosfer 2 deneyinden bahsetmeden önce sizlere biyosferin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Nedir bu biyosfer? İlk olarak Fransız bilim adamı Lamarck tarafından ortaya atılmış ve 20. yüzyılın başlarında bu kavram bilim dünyası tarafından benimsenmiştir. Canlıların hayatlarını sürdürdükleri 20 kilometre kalınlığındaki tabakaya biyosfer denir. Biyosfer, fiziki yapısına göre 3 farklı katmana ayrılmaktadır. Litosfer, yer kabuğunun yüzeysel tabakası ile sınırlandırılmış sert ve dayanıklı kısım. Hidrosfer, dünyanın 7/10'unu kaplayan su bölgesi. Atmosfer ise bundan önce iki biyosfer tabakasını zar gibi saran homojen bir gaz tabakasıdır. Biyosferimizden bahsettikten sonra dünyanın en büyük yerbilim deneyi olan Biyosfer 2 deneyimize gelelim. 1980'li yılların sonlarında Arizona'da başlayan bu deneyin amacı, İnsanoğlunun kapalı bir biyosferde nasıl yaşayacaklarını test etmek ve başka gezegenlerde insanın yaşayabileceği istasyonların kurulmasına model olarak yapay bir ekosistem oluşturmaktı. Bu deney 13.000 metrekarelik çöl bir alanda yapıldı ve 200 milyon dolara mal oldu. Biyosfer 2, ağırlıklı cam yapı malzemelerinden ve betondan inşa edildi. Bu biyosfer alanı içerisinde bir yağmur ormanı, okyanus, bozkır, yoğunlaştırılmış tarım arazisi, çöl ve insanları içeriyordu. Yapılan çalışmalarla biyosfer 2 içerisinde küçük derecikler akıyor, bitki örtüleri gelişiyor ve buharlaşma terlemeye bağlı yağmurlar yağıyordu. Yapı, içerdiği ekosistem sayesinde 8 insana 2 yıl boyunca yaşam imkanı sunabilecekti. Fakat deneyde ciddi problemler yaşanmaya başlanıldığında proje durduruldu. Deney tam planlandığı gibi gitmemiş, oluşturulan ekosistemde ilk yılın ortasından itibaren temiz su sağlayan sistem kirlenmiş, göller yosunlarla kaplanmış, tarla bitkilerinin yerini yabani otlar almıştı. Ortama bırakılan 25 omurgalı canlı türünden 19 tanesi yok olmuş, bitkilerin tozlaşmasını sağlayan böcekler ölmüş, tüm tesisi çekirgeler ve hamam böcekleri istila etmişti. Aynı zamanda içerideki oksijen oranı %14'ün altına düşüp karbondioksit konsantrasyonunda ani yükselmeler olmuş, azot miktarı ise insanın beynine hasar verebilecek oranda artmıştı. Bu nedenler de Biyosfer 2'de bulunan gönüllü insanların deneyi terk etmelerine neden olmuştur. Sonuç olarak tüm canlılar için sağlıklı yaşanabilir bir ortam oluşturmak mümkün olamamıştı. Biyosfer 2'nin vekil müdürü John Adams, bunu projenin başarısızlığı olarak değil, öğrenme süreci olarak tanımladı. Tam olarak öğrenilen şeyin de tek bir önemli ders olduğunu ve dünyanın sistemini gerçek anlamda öğrendiklerini ifade etti. Artık ortamda insanlar yaşamıyor olsa da deney ekosistemi büyümeye devam ediyor ve bilim insanları bu proje kapsamında deneyler yapabiliyor, sonuçlar çıkartabiliyorlar. Günümüzde bu deney alanı Arizona Üniversitesi'ne devredilmiş durumda ve eğitimin gerçekleştiği kompleksi ziyaret edebilmek mümkün. Bu bilgileri araştırırken yararlandığım kaynakları aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linklerden bulabilirsiniz. Ben 1300 ışık yılı uzaklıktan dünyanızda gelen Aynalım, göklerden sizler için geldim. Bizi desteklemeyi, abone olmayı unutmayın. Yıldızınız bol olsun.